Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün tost ekmeği almıştık biliyorsunuz. Alişim güzel bir tost hazırladı Caner'cimle bana. Artık 3 kişilik kahvaltılar, 3 kişilik yemekler, 3 kişilik sofralar. Rabbim evladımıza güzel gün göstersin. Yuvasında, evinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşamayı nasip eylesin inşallah. Bütün evlatlarla beraber her daim güzel günlerine şahit olalım. Dışarıda hava parçalı bulutlu. Şimdi yeni uyandım sayılır. Şey yaptım. Videomuzu erken paylaştım arkadaşlar. Saat 11'de paylaştım. Artık düzene girmek istiyorum. YouTube olarak, Instagram olarak, nasıl diyeyim, videolar olarak, evimin işi olarak her şeyi yolunda götürmek için daha böyle canla başla çabalama zamanı geldi bacılarım. Şu tostumu yerken sizinle de birazcık sohbet edeceğim. Aşk oloşum, annesinin güzel kızı, annesinin minnoşu. Geldin mi, yattın mı gene ayak ucuma? Ha, bal kız, bal kız, sarı kız, cadı kız. Hı? Geldin mi annenin yanına sen? Ah minnoşum benim. Ah bebişim, lokumsu. Kızım. Önce kahvaltıyı halledeyim istedim. Arkadaşlar tostumu yedim, keyif çayına geçtim. Şimdi merak edilen, çok merak edilen sorular var. Konular var diyeyim. Sorular değil de çokça sorulan sorularımız var. Şimdi size onları cevaplayacağım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hızlı hızlı cevaplamak istiyorum. Önce düğünü neden paylaşmadım, neden duyurmadım? O konuya gelmek istiyorum. Nazar konusuna gelmek istiyorum. Çünkü o kadar çok aksilik yaşadık ki, o kadar çok böyle hani yola çıktık, yolumuz yarıda kaldı ki arkadaşlar. O yüzden şöyle kısaca anlatayım. Çocuklar aslında geçen sene için, Ağustos ayı için düğün tarihi almışlardı, salonu tutmuşlardı. 31 Ağustos'ta olacaktı geçen sene düğünümüz. Tam böyle nişan hazırlanıyorduk, nişana hazırlanıyorduk ki damadımızın işinde değişikliğe gidildi. Çalışma saatleriyle, sistemiyle alakalı değişikliğe gidildi. Böyle olunca çocuklar düğünü ertelemek istediler. Bir sene erteleyelim, tekrar uzaktan çalışmaya dönebilir belki diye düğünü ertelediler arkadaşlar. Sonrasında tam böyle tekrardan biz bir nişan hazırlığına geçmeye çalıştık. 1 Kasım'da nişanımızı yapacaktık. Geçtiğimiz 1 Kasım'da nişanımızı yapacaktık. Tam böyle işte babamın hastalık süreci birazcık hafifledi. Köye götürdük. İşte pek takıldı falan. Sonra nişanımıza bir hafta kala, hatta nişan elbisesini falan almıştık. Beyaz bir elbise almıştık. Ucundan göstermiştim terzideyken. Eskiden beri düzenli izleyen arkadaşlarım bunlara zaten hakim. Ama düzenli izlemeyen, atlaya atlaya izleyen, kafasına estikçe gelip giden izleyen arkadaşlar bu konuları bilmedikleri için eleştirmekte geri durmadılar. Elbisemizi falan almıştık, mekanımızı tutmuştuk, her şeye hazırlanmıştık. Bir hafta kala damadımızın babaannesi yoğun bakıma yatırıldı. Sonra zaten hastaydı, Allah rahmet eylesin Muradiye teyze. Evde de hani hastaydı, yatıyordu. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma yatırıldı. Sonra biz yine hani yapalım dedik, böyle sessiz sakin bir nişan yapalım dedik, hani adını koymak adına. Sonrasında bir anda teyzeyi entübe ettiler. Böyle olunca nişanı da ertelemek durumunda kaldık. Ondan sonra babamın hastalığı ilerledi. Babamın cenazesi araya girdi. Babamdan sonra Muradiye teyzenin, Allah rahmet eylesin, onun cenazesi oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Biz yine ertelemek durumunda kaldık arkadaşlar. Hatta nişanı biz geçen sene yazın gibi yapmayı düşünüyorduk. Kayınvalidem rahatsızlandı, yoğun bakıma düştü. Allah rahmet eylesin. Onu da kaybettik biliyorsunuz. Ondan dolayı yaza doğru biz nişanımızı yapamadık. Babamın işte Kasım'a kaldı. Kasım'dan sonra tekrardan böyle işte bir hani yaz sürecini atlatalım. İki taraf için de acı kayıplar oldu. Bunları atlatalım falan dedik. O yüzden nişanımızı ertelemek durumunda kaldık. Ve biz nişanı erteledik arkadaşlar. Elbiseyi tadilattan aldık. Tam böyle Cansu'nun üstüne göre ayarlandı. Son provasını yaptı. Kuru temizlemeye verdik. Beyaz bir elbise olduğu için böyle etek uçları falan denendiği için kirlenmişti. Ondan sonra kuru temizlemeye verdik.
Nişan ertelendiği akşam Erol'cum bize gelmişti. Ben de dedim kızım elbiseni bir giy, çocuk nişanda olmadı göremedi. Bir üstünde görsün falan dedim. Elbise küçülmüş. Kuru temizleme elbiseyi küçültmüş arkadaşlarım. Yani o zaman dedim ki Cansu'ya hiç üzülmeye gerek yok yavrum, bak ne yapacaktık dedim. Yani eğer ki nişan ertelenmeseydi biz kuru temizlemeden gelen elbiseyi dolaba astık. Dolaptan alıp kuaföre gidecektik. Kuaförde giyinip mekana gelecekti ki kuaförde elbisenin daraldığı ortaya çıkacaktı. Ha olmuyor muydu? Oluyordu ama çok fazla sıkıyordu. Cansu içinde rahat hareket edemiyordu arkadaşlar. O yüzden düğünümüzü de böyle sürekli bir erteleme durumunda kaldığımız için hani nişanı erteledik, düğünü erteledik, aksilikler oldu, sıkıntılar oldu. Ya böyle olunca Cansu da ben de bu süreci duyurmadan yapmak istedik arkadaşlar açıkçası. O nişan döneminde işte böyle elbisenin küçülmesi şu bu olunca dedim ben yani hani çocukları çok fazla çekmek istemiyorum dedim. Çocuklar üzerinden prim yapmak istemiyorum dedim. Sonrasında da Cansu da zaten aynı şekilde düşündüğü için bu şekilde davranmak durumunda kaldık. Neyse şu çayımı içeyim. İlk konu böyle bir açıklık getirmiş olayım. Birazcık ortalığımı toparlayayım sonra tekrar geleceğim karşınıza. Yani düğünü paylaşmama konusu bu şekilde arkadaşlar. Hep bir erteleme durumunda kaldık. Hep aksilikler oldu. Yani olması gerekenler buymuş. Yaşanması gerekenler buymuş. Ama sürekli böyle hani erteleyip açıklama yapmak, erteleyip açıklama yapmak hani birazcık şey oldu böyle. Farklı anlaşılıyor gibi oldu. O yüzden böyle karar verdik yani. Neyse azıcık ortalığı toparlayayım da dinlenmek için geldiğimde farklı konuların cevaplarını da vermiş olacağım. Mahallenin meraklısı. Geldi. Meraklı kızım benim. Az bakın. Kamyon seyredecek. Kamyon seyredecek. Kamyon. Allah'ım yarabbim. Lokumsu. Ha? Eşya geldi. Bak bak. Kız nereye? Arka tarafa mı gideceksin annem? Tamam açıyorum hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye? Oda toplamaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle. Ay dur düşme. Dur. Düğünde o kadar kalabalıktık ki bütün odalar doluydu arkadaşlarım. Herkes hani böyle üstünü giyinmeye, hazırlanmaya, memleketten gelenler de hani sen de giyinebilir miyiz demişlerdi. Tabii dedim hani buyurun gelin duş bile alabilirsiniz dedim hani. Çünkü çok sıcaktı. Ve hiç hani Temmuz'a düğün tarihini ayarlamak istemiyorduk aslında. Üniversite sınav tarihini daha erken açıklamadıkları için yani hani Milli Eğitim Bakanlığı işte üniversite sınav tarihi erkenden belli olmuyor ya. O yüzden hani düğün tarihini biz şey yapamadık. Haziran ayına alamadık. Caner'in hani üniversite sınavına girmesi gerekiyordu biliyorsunuz. Ondan sonra mecburen Temmuz ayını almak zorunda kaldı çocuklar. Çok sıcaktı yani. Düğünden 2 gün öncesine kadar bayağı bir sıcaktı da Allah'tan düğün günü gayet güzel esiyordu. Güzel esiyordu. O gün çok bunalmadık. Ama dediğim gibi her odamız doluydu. Çok güzel bir düğün yaptık arkadaşlar. Yani çevremizden hep böyle şeyler duyuyoruz. Eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan. Çok kalabalıktı. Tamam. Şimdi bavulum var benim. Bavulumu da kıyafetleri de ayarlamam lazım. Eve gelir gelmez koşturunca misafirliklere bavulumu falan halledemedim. Tabii akşam da geç geldim. Videomuzu ayarladım. Üzmek. Şu bavulumu ayarlayayım.
Tişörtüm de kirlendi hemen. Pide şeyini, kutusunu taşırken şuraya leke sürülmüş. Onu da bir yıkamaya atayım da hemen çıksın. Arkadaşlarım, komşum geldi, Gülzar ablam geldi, misafirim. Kahve yapacağız şimdi. Kahve keyfine geçiş yapacağız. Sağ olsun, böyle düğün sonrası uğramak istemiş. Sen çok beklemeyeceğim. Yok yok Gülzar abla, akşam düğün. Şu an buradayız. Akşama düğüne gideceğiz de Samsun'a. Siz de bilirsiniz, Samsun'da uğruyorduk böyle kliniğine, Şehrunur Pelin. Şehrunur'un düğünü var bu akşam. Erkan'ı da alıp gideceğiz Allah izin verirse. Ne kadar buradasınız Gülzar abla? Ayın 20'sinde Merve çalışmaya başlayacak. Ha. 18-19 gibi döneceğiz galiba. Rize'deydiniz değil mi? Ben Rize'deyim. Gülizar ablam apartmandan komşumuz. Aynı zamanda polis eşi. Kızı işte Rize'de çalıştığı için torun bakmaya gitti. Düğünleri yaptı o da. Torun bakmaya gitti işte. Kuru, nemli, oranlaması biraz daha Yani ilk torunu büyüttü. İlk torunu büyüttü, ikinci toruna geçiş yaptı. Emekli hayatı işte. Herkesin hayatında farklı bir dönem başlıyor. Bakalım bizim hayatımızda da böyle dönemler ne zaman başlayacak? Çok şükür evlendirdik, düğünümüzü yaptık, çocuğumuzu biliyorsunuz. Artık farklı farklı heyecanlar. Ali de diyor, yani biz de diyor artık sizin yolunuzdan yürümeye başladık Gülizar abla diyor. Emekli olduk, düğünü yaptık diyor. İşte bakalım, Allah can sağlığı versin. Siz de yapın kahveleri, beraber olsun. Ben de tam böyle işlere mola diyecektim ki Gülizar ablam aradı sağ olsun, evde misin uğrayacağım diye. Almadınız mı hala? Biz yurt içine gönderemezken sen yurt dışına gönderdin. Ne yaptınız Gülizar abla onu? Çocuk oynamıyor ya. Benim kahvemin suyunu Üzüm Efendi içti. Bu yemeği Heh. seviyor. Susamış çocuğum. Var halbuki suyu ortalıkta. 6 kilo falan geliyor bu. Kahve de vereyim mi Üzüm? Yavrum ya. Otur otur da iç, otur da iç. Ha. Ne otur da iç. Bayağı azaltıyor bak, indiriyor suyu. Susamış çocuğum bayağı ya. Şimdi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Cansu'nun evi nerede? Cansu İstanbul'da mı yaşayacak?
Cansu nerede yaşayacak? Evet, Cansu'cum İstanbul'da yaşayacak arkadaşlarım. Cansu'nun evini İstanbul'a kurmak, çocukların düzenini İstanbul'a kurmak zorunda kaldık. Dedim ya size, Erol'un iş durumunda değişiklikler oldu, çalışma sisteminde değişiklikler oldu diye. Aslında kliniği açma sebebimiz Bafra'ya düzen kurmalarıydı arkadaşlarım. Hani böyle bir şeyin olacağını bilseydik klinik yoluna hiç girmezdik. Cansu'cum İstanbul'a giderdi, bir iş bulurdu. Hani belki de daha erken yapardık düğünlerini falan ama nasip böyleymiş. Bafra'ya düzen kuracakları için, çocuklar öyle bir plan yaptığı için klinik yoluna girdik. Eşim zaten meslekten dolayı çok yorulmuş ve bunalmıştı. Hani sadece klinik açmak için emekli olmadı. İkisi bir araya gelmişti. Yani hiç istemiyorduk. Zaten çocuklar da Bafra'ya düzen kurmak istedikleri için düğünü bir sene daha ertelediler. Ama ne yazık ki Erol'un işinde değişiklik olmadığı için çocuklar yine oraya düzen kurmaya karar verdiler. Ve bu şekilde bir yola girmek durumunda kaldık arkadaşlarım. Dediğim gibi yani hiç hesapta yoktu Erol'un çalışma sisteminin değişmesi. Nasip böyleymiş, vardır bunda da bir hayır, hikmet diyelim. Klinik devam edecek. Klinikle alakalı bir sıkıntı yok. Erkan devam edecek. Cansu bazı ayarlamaları yapacak. Ondan sonracığıma nasıl oldu biliyor musunuz? Biz şimdi nişanı yaptık. Nişandan sonra İstanbul'a gittik ya. Yeğenimi, gelinimizi götürdük işte Sunay'ı falan. Gezelim dolaşalım diye gittik açıkçası. Hiç aklımızda farklı bir düşünce yoktu. Sonra çocuklar da ilanla ev arıyorlardı. Cansu olsun, Erol olsun ilanda ev arıyorlardı, bakıyorlardı. Biz İstanbul'a gittikten 2 gün sonra Cansu'cum ilanı bize attı. Bu evi ben çok beğendim. Eğer anlaşabilirsek bu evi tutacağız diye. Erol da mutlaka otoparklı bir ev olsun istiyordu. Çünkü İstanbul'da araba park etmek çok sıkıntıymış. O yüzden ben de dedim ki Cansu'cum dedim, madem çok beğendin gel kızım dedim. Beraber döneriz. Atla gel uçakla. Sen de kendi gözünle gör. Bak içine sinerse tutarsınız dedim. Beraber karar verirsiniz dedim. Cansu'cum o şekilde geldi. Evleri tutuldu. O beğendikleri evi tuttular. Boyacı ayarlandı. Ev boyandı. Bir hafta sonra gittiğimizde de ev temizlendi. Erol gelip gittikçe, biz gidip geldikçe böyle Cansu'nun çeyizlerini de parça parça taşıdık. Sonrasında en son gittiğimizde de evini yerleştirdik işte arkadaşlar. Ev boyandığı zaman temizliğe gittiğimizde de Cansu'nun gelinliğine baktık. İstanbul'dan, Kadıköy'den aldık. Üstüne diktirdi hatta. Özel dikim yapıldı. Öyle aldılar. Durum bundan ibaret canım arkadaşlarım. Hiç istemediğimiz, hiç beklemediğimiz bir durumdu bu yaşadığımız ama vardır bunda da bir hayır, hikmet diyelim, nasip, kısmet diyelim. Ben şimdi size bahsetseydim hani ev yerleştirmeye gidiyoruz, ev tutmaya gidiyoruz falan fişman diye bir sürü soru sorulacaktı. Ya o süreci gerçekten sıkıntısız geçirmek istedik. Klinik ne olacak denilecekti, o ne olacak denilecekti ki inadına böyle kötülüğüne yorum yapan birçok insan var. Artık onları engelliyorum, hiç bakmıyorum yani. Bir bakıyorum önceki yorumlarına, hep böyle olumsuz, kötü yorum yaptıysa engelliyorum. Tadımızı tuzumuzu hiç kimse kaçırsın istemedim arkadaşlar. Çok telaşlıydık zaten. Yani eşyalarını, evini, her şeyini ayarladık, düzenledik, bıraktık. Gerçekten çekmeyi istemiyordum. Daha çocuklarımızın kullandığı evi, eşyayı göstermenin benim için çok bir önemi yoktu ki bu mecrada bu gibi şeyler çok fazla izleniyor arkadaşlar. Hani bunu ben şey olarak kullanabilirdim, prim yapabilirdim, kanalım yani daha da böyle izleme artsın, o olsun bu olsun diye. Hiçbir şeyin çocuklarımızı huzursuz etmesine zemin hazırlamak istemedim. O yüzden bu şekilde bir süreç geçirdik. Çok şükür çocuklarımızın evini, yuvasını, işte Erolcuğumun, Cansucuğumun yuvasını kurduk. Bundan sonra inşallah sağlıkla, saatle, huzurla, mutlulukla yaşamak nasip olsun. Bu süreçte böyleydi yani, sorularınızı da böyle cevaplamış olayım. Devlet sırrı değildi ama herkes farklı bir pencereden bakıyor ve tadımızın gerçekten kaçmasını hiç istemedim. Çünkü yorumlar can sıkıcı olabiliyor. Tercihlere saygı duyulmuyor. Böyle yani. Durumlar bundan ibaret. Çok şükür Allah'a sorunsuz bir şekilde düğünümüzü yaptık. Yuvalarını kurduk.
Artık dediğim gibi geriye inşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşamak nasip olsun. Güzel günlerini görmek nasip olsun. Hiç hesapta olmayan işler oldu. Nasip böyleymiş. Vardır bunda da bir hayır, hikmet diyorum. Fasulyeyi içeride bıraktım. Yatak odasına geldim. Yerde kaldırmam gereken şeyler var mı diye bir baktım. Arkadaşlar sonra böyle robot süpürgemizi çalıştırdım. Yeniden haritalandırma yapmak lazım. Gitme gitme. Bu tarafa gel. Şimdi o burayı süpürürken ben de şey yapayım arkadaşlar. Yemeğimi halletmeye çalışayım. Yemeğim hallolurken de diğer tarafları hallederim. Ali Beyciğim tavuğumuzu doğradı arkadaşlar. Dondurucuya atmıştık bunu. O telaşlarda böyle koşturmacalarda eve aldığımız tavuğu bile pişirmeye zaman bulamadım. Bazen öyle günlerde yaşadık. Dondurucudan tavuğu çıkarttırdım. Dedim hadi tavuğu şey yapalım istersen dedim. Sote yapalım dedim akşam yemeği hazırlığı olarak. Sağ olsun o doğradı. Şimdi pirincimi ıslayacağım pilav için. Üçünü birden ocağa atarım. Güzelce pişer. Getireyim pirincimi de. Çok yaşa, hayırlı yaşa. Allah uzun ömür nasip etsin. Ali Beyciğim. Bir bardak yapayım. Ali bir mi yapsam, iki mi yapsam? Nasıl? Büyük bardakla bir. Kupayla yapıyorum da. Neyse göz kararı yapacağım artık. Evet. Arkadaşlar bir de ben size şunu söyleyeceğim. Hani böyle yorumdur, şudur budur diyorum ya. Yani son bir yıldır o kadar çok yorulduğumuz, o kadar çok yıprandığımız bir sene oldu ki. Yani babamın işte kayınvalidemin hastalık süreciyle, babamın hastalık süreciyle, işte o koşturmaca, bu koşturmaca. Ruhen bedenen o kadar yoruldum, o kadar doydum ki lafa, söze. O yüzden böyle daha fazlası da duymak istemedim. Yani okumak istemedim, görmek istemedim. Bu anlamda birazcık bana böyle anlayışlı yaklaşmanızı rica ediyorum. Hani böyle duyursaydım dediğim gibi böyle hani iyi niyetli arkadaşlarım da tabii ki yorum yapacaktı ama duyursaydım gerçekten hani artık daha fazlasını kaldırabilecek gücüm yoktu. Her şey burada anlatılmıyor. Her şey burada söylenmiyor, söylenemiyor. Bazı şeylerin kendimize kalması gerekiyor. O yüzden çok zorlandığım bir sene geçirdim. Hani babam için şey demiştim ya arkadaşlar. Hani cenazesinden sonra üstümden yük kalkmış gibi hissediyorum demiştim. Allah rahmet eylesin. Hani böyle bana anlamadığım bir rahatlama geldi demiştim size. Kızımın düğününden sonra da yine aynı şeyi hissettim arkadaşlar. Bu sakın şey anlaşılmasın yani böyle dünürlerimizle, damadımızla problem yaşadık, sorun yaşadık olarak kesinlikle anlaşılmasın. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim iyi insana denk getirsin. Eğer iyi insana denk gelirseniz bu düğündür, nişandır o süreçler çok çok kolay geçiyor. Onu birçok arkadaşım yaşamıştır, tecrübe etmiştir. Allah insan evladına denk getirsin. Hepimizi, hepinizi. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Farklı farklı sıkıntılardan bahsediyorum ben. Burada dile getiremeyeceğim, söyleyemeyeceğim. Yani çok yorulduğum, yıprandığım bir süreç oldu arkadaşlar. Ruhen bedenen çok yoruldum, çok yıprandım. O yüzden böyle kendimi birazcık korumaya almak istedim diyebilirim. Bir de anın tadını çıkarmak istedim evladımla alakalı. Çocuğumla beraber eşyalarını işte yerleştirmektir, eksiklerini gidip almaktır, ayarlamaktır. Yani o sürecin tadını çıkardım. Gelinliğini seçmektir, yardımcı olmaktır. Yani hani bir annenin yaşayabileceği en büyük sevinçleri, mutlulukları yaşarken tadını çıkarmak istedim. Hiç kimsenin böyle canımızı sıkmasını istemedim. Çünkü bile isteye bilinçli yorumlar yapanlar var. Buna emin olun. Sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de var. Buna da emin olun. O yüzden lütfen farklı yorumlar yapmayın. Anlamanızı rica ediyorum. Yani başka hiçbir şey söylemek istemiyorum.
Pilavımı yapmak için şu pirincimi ıslayayım. Sonra yemeklerimi ortaya çıkarayım. Fırfırellam geldi, yerine yerleşti. Bitirdi yatak odasını süpürmeyi. Caner'in odasına, Cansu'nun odasına da gönderebilirim belki. Arkadan da hızlıca silebilirim belki. Şunu bir ıslayayım ben. Yemekler ocağa atıldı. Burada böyle sotem, burada fasulyem. Kapağını kapatayım. Şöyle sebze ayarına da getirdim. Burada da tavuk sotem. Altını kısayım. Tuzunu ekledim. Fasulyenin tuzunu eklerken onun tuzunu da ekledim. Birazcık karabiber, pul biber ekleyip kapağını kapatacağım. Onu da pişmeye bırakacağım. Sadece pilavım kaldı yapılacak. Azıcık daha böyle ıslansın diye bekliyorum ama bana belli olmaz. Bir anda pilavı da pişirebilirim. Pilavımı da yaptım. Şöyle pilav üstü fasulye aldım geldim balkona arkadaşlar. Karnımı doyurmaya başladım. Çok acıktım inanın. Düğün var, bir de düğün için hazırlanmam lazım. Ne giyeceğim, edeceğim. Onu da kararlaştırmadım. Önce şu karnımı bir doyurayım bakalım. Yeliz bacınız giyindi, hazırlandı. Şöyle döndüreyim ışığı kendime. Şöyle yeşil kolsuz bir bluz giydim arkadaşlar. Saçları hemen böyle yıkadık, kuruladık. Altına da beyaz bir pantolon. Asansörde göstereyim ben size. Ali aşağıda bekliyor. Erkan'ı da alacağız ve Şehranurcuğumun düğününe gideceğiz. Kızları bir gönderiyoruz arkadaşlarım. Şehranurcuğum Samsun'da yaşayacak gerçi de. Benim kızım uzaklara gitti. Benim kızım. Rabbim evinde mutlu huzurlu eylesin. En önemlisi o. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Şöyle boydan bir görünelim size. İstanbul'dan aldığım terliklerim. Beyaz pantolonum, yeşil gömleğim, beyaz küpelerim, beyaz çantam. Ay bu çantayı ben çok sevdim arkadaşlar. Bunun siyahını da alacağım. Kahvesini de alacağım, bordosunu da alacağım dermişim. Şöyle parladık. Gidelim bakalım. Hep mutlu olsun evlatlarımız ve biz hep güzel günlerine şahit olalım inşallah güzel arkadaşlarım. Hep güzel günlerini görelim bütün evlatlarımızın. Yeliz bacınıza puan verin. Beğendiniz mi? Hadi gidelim. Alişim bekliyor. Şehrunur'u hatırlarsınız herhalde arkadaşlar. Cansu'nun Samsun'da 56'lar veteriner kliniğiydi değil mi? Evet. İlk adımda 56'lar veteriner kliniğinin Geliyoruz, çıktım. sahiplerinden Şehrunur'cum ve Pelin'cim. Erkan, Şehrunur, Pelin, Cansu hepsi fakülteden arkadaş. Pelin'in düğünü de birkaç ay sonra. Şehrunur'un düğünü işte bugün. Şimdi Erkan'ı da alacağız. Düğüne gideceğiz hep beraber. Cansucuğumu vekilen gideceğiz. Cansucuğum burada olsaydı yine giderdik. Çünkü onlar benim kızlarım arkadaşlar. Samsun'dayken geliyorlardı bize fakültedeyken. Rabbim hep güzel günlerini göstersin. Hep güzel günlerine, güzel anlarına şahit ettirsin hepimizi. Bütün sevdiklerimizi. Bu klinik açılış aşamasında da çok yardımcı oldular Cansu'ya, Erkan'a. Sağ olsunlar. Rabbim iyi insandan ayırmasın arkadaşlarım. Yani Cansu'cum klinik devam edecek. Hani burada olmasa da Cansu devam ediyor olacak yani öyle söyleyeyim. Çok fazla teferruata girmeye gerek yok herhalde. Hakları devam ediyor yani. Ortaklığı öyle. Hadi gidelim. Erkan'ı alalım. Yollara düşelim. Samsun ilk adıma gideceğiz. Davetiye Otogarın oraya. Erkan biliyordur gerçi. Erkan'da vardır davetiye. Biz yanımıza almadık. Gerçi bana hani internet üzerinden ulaştırdı Şehrunur'ca. O zaman hadi gidelim. Geldik Samsunlarda duramadık. Dostlar. Büyük şehirde yaşayanları düşünemiyorum. Gerçekten büyük şehir zor. Alışmışız biz böyle Bafra'da hemen çıkıp işimizi gücümüzü halledip evimize dönmeye alışmışız. Yani Samsun'a taşındıktan sonra çocuğun okuluna bile 40 durak gidiyorduk yani arkadaşlar. Gidiyordum. Otobüste Gidersek. 40 durak gidiyordum yani öğretmenle görüşmek için. Büyük şehirde yaşayanlara Rabbim yardım etsin. Erkancığım da arkada. Aldık yakışıklıyı. Gidiyoruz. Ortak düğün işte. İnşallah Erkan'ın düğününü yapmak da nasip olur. O zor ya. Olur. Olur. Allah iyi insanlara denk getirsin Erkancığım.
İnşallah. Erkan'ın taliplerini bekliyoruz. Ya o kadar da bak. Talibi vardır zaten. Takılıyoruz. Bunu biz bilmiyoruz. Erkan bilmiyor. Takılıyoruz, Rabbim takılıyoruz. ayarlamıştır onu. Öyle Rabbim iyi insana denk getirsin. Yüzlerini hep güldürsün. Amin. Amin amin. Vezir Köprü'ye gelin lazım. Erkancığım Yok, Vezir Bafra'ya Köprü. lazım, Bafra'ya Erkancığım Vezir Köprülü. Bafra'ya lazım tabii Erkan. Artık Bafralıyım ben. Karnın nerede doyuyorsa orası. Ya biz nereleri gezdik geldik, Biz de nereleri. Bafra'lıyız. Eskişehir, Sanki bak, siz Siirt, oldunuz. Bafra. Olduk Bafralı. Memlekettekiler diyorlar ki gelin Ordu'ya gelin. Ne yapacaksınız daha Bafra'da diyorlar. Bilmiyorlar ki memleketten daha çok Bafra'da vakit geçirdik 20 yıl. Ali Bey için geçerli değil de benim için öyle yani. Senin ömrün kadar ya. Abartma istersen. Ya evlenene kadarki süreden daha fazla Bafra'da Onu kaldın. diyorum işte. Ben 18 yıl kaldım Ordu'da. Bafra'da 20 yıl kaldım yani. Onu diyorum. Bafra'ya gelene kadar da vakit geçti tabii. Samsun çok güzel şehir ya. Çok seviyorum. Ha. Samsun'a ben alışamadım Erkan ya. Sana söyleyeyim. Hani böyle genç öğrenciyle hani orta Yok abi, yaş. Yok. Bence tam emekli de şehri. Niye öyle? Evin varsa. Evin, araban varsa al ailecek mesela hani okul zamanı davet ettiğiniz ya. Hı hı. Palmiye ağaçlarının dibine at masana. Al kahve çayını kahveni. Hani Çekirdeğini. araba harcaman Yani, gerekmiyor evet. yani. Bence deniz Erkan, olduğunda çok yaşanabilir Kanımıza bir şey. girme Erkan, bak geliriz şurada 1+1 eve geliriz. Gelin abla. Allah. Ha öyle. Bizim Olur mu evi 2+1? kiralarız Olmaz. size. Bizim evi kiralarız size. Neredeydi sizin ev? Büyük Oyumca'da. Büyük oyunca yukarılarda Yani değil mi? denize biraz uzak. Ama deniz manzaralı öyle değil mi? Değil mi? Değil Bir de mi? bir şey diyeyim mi? Önünde bahçesi var ama. Kuş bakışı. Ya şimdi deniz manzaralı yüksekteki evler daha revaçta Samsun'da. Bir de bahçesi var önünde açık. Bahçenin var. Hmm. Niye bizi buraya Hayırlı soktun uğurlu ya? olsun, Erkanlar ev almıştı. Allah herkese nasip etsin. Amin. Yatırım amaçlı mı diyelim Erkan? Bizim oraya yatırımlık da ben babamı ikna edemedim abla. Bence oradan alacağını Engiz tarafından alaydı daha iyi yatırım olurdu. Evet. Hmm. İncesu tarafında. Yani şey büyük Oyumca'daki evi ne yapacaksın ki? Ama oralar da gelişmiştir Erkan. Abla zaten güzel evler. Geçmem mesela orada o ev olacaksa 1+1 olmayacak. Şimdi arabası olan aile yerleşir oraya. Evet. Bu da evde en az 2+1 olacak zaten. Ev dediğinde en az bir 2+1 olmalı zaten. 1+1 evde yeni memur, öğrenci falan Öğrenci, kalıyor. Ama evet. şu da vardı, aile bile kalıyor. Millet iyice hayatını küçültüyor. Çocuksuz ailede kalabilir. Ama gerçekten büyük evlerde yaşamak da zor. Eşyayla donatamaz. Eşyaya hizmetçilik yapıyorsun yani, başka hiçbir şey değil. Neyse hadi gidelim. Oldu, yakıştı çanta elime. Çok hoşuma gitti. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar, o kadar uzak bir yere park etmek durumunda kaldık ki baksanıza. Düğün salonu bayağı Samsun'un dışında. Yeşil Vadi. Ali Bey diyor ki, az Erkan bizi çeksene. Ali Bey diyor ki Erkan'a, yakalaması var, adliyeye götürüyorum diyor. Biz böyle geziyoruz hep. Hep böyle geziyoruz Ali ile. Kaybolma değil, sağlam. Bir düğünü daha bitirdik arkadaşlar. Gençlerimize mutluluklar diliyoruz. Samsun Atakum'dayız. Düğün salonu yan tarafta 600 kaldı. metre sonra sağdaki çıkışa girin. Yol tarifi aldık çünkü karışık buralar arkadaşlarım. Otogarın orası. Burada yol çalışmaları yapıldı. Değişiklikler yapıldı. O yüzden yol tarifiyle gitmek en güvenlisi. Yoksa bulamazdık. Bafra gibi değil tabii büyük şehirler. O kadar çok üşüdüm ki arkadaşlarım, anlatamam size. Temmuz ayındayız ama Temmuz'un 11'i ama bayağı bir serindi. Şimdi bayanlara göre serin. Şimdi bir çay daveti aldık. Ben de çok üşüyorum ama eve uğrayıp üstüme bir şey mi alsam? Bakalım ortaya. Gidip geri dönmek olacak mı hemen? Gidip dönmek değil de fazla, zaten saat 10.30 olmuş zaten. Gömleğini ben giyersem olur. Olabilir mesela. Evet, saat 10.30 şu an. Arkadaşlar işte çay içmeye geçmişler. Hadi siz de gelin dediler.
Gidelim bakalım. Belki de eve uğrarız ya. Hemen Vestiyer'den alırız bir şey. Emin olamadım yani. Hasta olmaktan korkuyorum arkadaşlar. Eve uğradık. Hemen Alişim bir kapşonla aldı. İndi. Saat geç olduğu için ben çıkmadım arkadaşlar. Üstümü falan değiştirmeye. Bir uğrayalım, evimize geçeriz herhalde. Ben o kadar yorgunum ki anlatamam size. Böyle 3 gün uyusam yataktan çıkmadan anca dinlenirim herhalde arkadaşlar. O kadar yorgunum. Yorgunluğumu atamadım daha. Çok koşturmacalı geçti son günlerimiz. Bu insanlar yolun ortasından bisikletle gidiyor. Neyse. Çok koşturmacalı, telaşlı geçen günlerimizi bitirdik. Çok şükür güzellikle. Çok güzel bir düğünle bitirdik. Gerçekten çok güzel oldu. Allah'ım evlerinde, yuvalarında sağlıkla, huzurla yaşamayı nasip etsin bundan sonra çocuklarımıza. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlarımıza bir uğramış olalım. Sonra evimize dönelim. Şöyle bir ortam arkadaşlar. Havuzu da bir göstereyim size. Şöyle. Buralar hep yeni yapıldı. Baksanıza. Havuz başı. Gündüz bayanlar için falan fişman. Yüzmeye gelinebiliyor. Bafra'da bayağı bir çalışmalar yapıldı işte, millet bahçesi falan. Şimdi semaver çayındayız işte. Sıvı alamıyor mu diyor. Benim kadar da şıkıdım gelen yoktur yani düğünden geldiğim için. Yo vardı. Var mıydı? İyi bari. Feraceli bir teyze vardı, altında topuklu ayakkabı vardı. Bu kadın ne giymiş de gelmiş derler diye. Yok be, Isınma çayı. gayet günlük giyiyorsun yani. Baksanıza Ali kapşonunu aldı. Üstüne de buradan polar aldık. Çok soğuk. Gerçekten bayağı soğuk. Saat 12. Herkes evine dağıldı. Zaten kapanıyormuş arkadaşlar. Şimdi evlere. Yerde miyiz, gökte miyiz? Biz bu sene yetişemedik vallahi arkadaşlar. Çok hala böyle tatlı koşturmacalar bunlar diyelim. Allah herkese güzel koşturmacalar nasip etsin. Evimize geldik. Alişim yemekleri ısıttı. Dedim bu ne kadar çok yemek. Acıktım dedin ya diyor. Benim kızıma bakın teyzeleri, benim kızımın güzelliğine bakın az. Allah'ım ya Rabbim, kurban olsunlar onu yaradana, kurban olsunlar ya. Kurban olsunlar. O zaman vedalaşalım mı arkadaşlarım? Böyle vedalaşalım. Bize afiyet olsun.